Dünya gitmediğim yer kalmadı. Birkaç defa da tur yaptım. Buradan gittim, buradan geldim, buradan gittim, buraya geldim. İlk seferim Güney Amerika. İspanyollarla arkadaşlık yaptık, İspanyolca öğrendik. Zaten Alman gemisindeydik, Almanca öğrendik. Limanlarda yükleme, boşaltma, tamir, tahliye işlerinde de İngilizce öğrendik. Son zamanlarda Endonezyalılarla çalıştım beraber. Biraz da Endonezyaca öğrendik. Türkçemiz de biliyorsun. Yarı Lazca, yarı Türkçe. Katırır hay canım rinnanay rinna rinnanay Kayığa binsen götürür hey canım hey Emin Ali Morcur. 1930 doğumlu. Çayeli'nde doğdum. Orada hayatımızı ikame ettik. Buralara kadar geldik. Çocukluğumuz orada Çayeli'nde geçti. O zamanlara bize yakın okulda yok. Hiç okula bile gitmedik. Biraz din dersi aldık. Köydeki camilerden işte. Ondan sonra 10 yaşlarına geldik. Denize başladım. Babamla beraber denize gittim. Biraz daha büyüdük. Başka tekne aldık. Babam onu gezdirdi, beni falanı gezdirdi. Ben 11 yaşındaydım, annem vefat etti. Annesiz kaldık. Yani okula gidemedik. O zaman imkanları daraşıktı. Bazı hocalara da empoze etmiştiler. İsmet İnönü'nün zamanında. Okula çocuklarınızı göndermen gavur oldular. Biz de okula gidemedik. Zaten okul uzaktı. Hayatı denizde öğrendik. Hayatımızı emekli olana kadar denizi bitirdik. Hala kayığımız var, balık tutmaya çıkıyoruz. 1948'in sonlarında buraya Boğaz'a balıkçılığa geldik, İstanbul'a geldik. Dayımın evine gittim Kasımpaşa'ya. Baktım orada haritanın alt köşesinde İstanbul'un nüfusu 750 bin kişi o zaman. Biz Yunus balıkçılığı yapardık. Babamdan tüfek atmaya öğrendim, balık vurmaya öğrendim. Yunus balıklarını biz mavizerle vururduk. Yağını kaynatırdık, alırdık. Buraya getirip Beykoz Kundra Deri Fabrikası'na satardık. Bizim mesleğimiz öyle. Ondan sonra yiyecek balığa başladık. Ondan sonra işte baktık ki bu iş bizi bakmayacak. Ben çıkarttım bir pasaport, geçtim gittim Almanya'ya. İlk seferim Güney Amerika. Ondan sonra Alman gemilerine girdik. İlk seferim Arjantin oldu. Peru, Şili, Arjantin, Uruguay, oraları bütün Güney Amerika'yı dolaştık. Orada 3 sene filan çalıştım. Ondan sonra Avustralya'ya gittim. 2-3 sefer de oraya yaptım. Ondan sonra Japonya'ya gittim. Endonezya, Malezya, Singapur, Kore, her tarafı dolaştık. Yani dünya gitmediğim yer kalmadı. Birkaç defa da tur yaptım. Buradan gittim, buradan geldim, buradan gittim, buraya geldim. Bütün dünyaya tur yaptık. Namazımızı da hiç bırakmadık. Birkaç tane arkadaş vardı. Gene Rizeli bir arkadaş vardı. Onunla ikimiz hiç namazı bırakmadık. Ama bir arkadaşlarımız müstesna. Çok kilmiyanlar oldu yani. İçkiye başlamışlar, bilmem ne etmişler. Hayatları berbat olmuş ki. Benim dindar olduğumu bilirdiler. Bizim gemide çok içki içen arkadaşlar vardı, Türkler. Onlara domuz eti verirdiler, bana inek eti, buftek yapı getirirdiler. Onlar davacılık eder, derdi ona veriyorsunuz da bize niye vermiyorsunuz? Siz içki içiyorsunuz, domuz etiyle onun bir farkı yok, domuz eti de yiyin değiller. Ama bana çok hürmet ederdiler, dindar olduğum için. Dinimize sadık olduğumuz için bana çok hürmet ederdiler. Hatta birkaç tane gavurda Müslüman ettik yani. Gemide bir aşçı vardı, Avusturyalı. Yani o da lisan-ı Almanca. O bize gıpta etmiş. Biz iki arkadaştık, bir kamerada kalıyorduk. O gelirdi bizle sohbet ederdi. O sohbet eder arasında şöyle oldu, böyle oldu, işte namazdan sordu. Öyle bir şeyler sordu. Biz de baktık bu işe, bu yakın. Yazdık, verdik ona süreleri. Gece okudu, ezberledi, sabahtan geldi bize okudu. Öyle kafalı çocuk.
Ondan sonra namaza başlattık onu. Ondan sonra Endonezya'dan bir Müslüman kızla evlendirdik onu. Aldı gitti memleketine. Öyle hayat şeylerimiz de oldu yani. İlk gittiğim zaman Alman gemilerinde İspanyol çok vardı gemilerde. İspanyollarla arkadaşlık yaptık. İspanyolca öğrendik. Zaten Alman gemisine yedik, Almanca öğrendik. Limanlarda yükleme, boşaltma, tamir, tahliye işlerinde de İngilizce öğrendik. Son zamanlarda Endonezyalılarla çalıştım beraber. Biraz da Endonezyaca öğrendik. Türkçemiz de biliyorsun. Yarı Lazca, yarı Türkçe. Denizde akıllı şekilde gezmen lazım. İcabında büyük dalgaların arasında kapılı gidebilirsen yani. Ben her gittiğim memlekette öyle dışarı çıkıp ayaşlık yapmazdım. Bakardım insanlar ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geçiniyor, ne oluyor. Kimisinden İngilizce, kimisinden Endonezyaca, kimisinden İspanyolca konuşurduk, anlaşırdık. 50'lerde oralar berbat. Yani bizim memleketimiz gibi bol memleket hiçbir yerde yok. Huzur, hayat Türkiye'de. Orada bir gün çalışmasan atsın. Ama burada bir kişi çalışıyor, 10 kişi yer. Öyle bir memleket. Huzur İslam'da, huzur Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerisine böyle bir rahat memleket yok. Çocukluğumdan beri ben bakıyorum, geziyorum. Hiç böyle bir memleket yok. Göremezsin, bulamazsın.